Herkese merhabalar. Örgü Ayakkabıda Sanat'tan hepinize selamlar, sevgiler. Ben Emine Karaşahin. Evet sevgili arkadaşlarım, yine uzun bir aradan sonra karşınızdayım. Bu botu ben size daha önce göstermiştim. Bir önceki babetin içerisinde neredeyse 3 ayı geçti arkadaşlar. Ben bu botu yapalı. Fakat eşine bir türlü video çekememiştim. Kısmet bugüneymiş. Evet arkadaşlar, hemen malzemelerimi gösteriyorum. Tabanımız bu. 39 numara ince hasır taban. Tabanlığı ben kendim oluşturuyorum biliyorsunuz çoğu zaman. Bakın altta ayakkabı kartonu var. Arada yapışkanlı ped. Üzerinde de kumaş arkadaşlar. Bu yapışkanlı pede zaten kumaşı yapıştırdım. Şu ikisini de birbirine bali ile yapıştırdım. Daha sonra bunu şöyle kemer delme aparatıyla deldik. Şu şekilde hemen bir hiç bilmeyenler için göstereyim. Çok fazla arkadaşlar, bunları gösterdiğim videom çok fazla. Bu şekilde deleceksiniz. Şu iki deliğin arası 9 milim ya da 1 santim olmalı. Çünkü ipim Alize Diva. Bakın Alize Diva kullanacağız. Bunu 2 kat yapıp kullandım. Ve bu Alize Diva'da ya 1 santim veya da 9 milim olması lazım. Aradaki deliklerin ölçüsü. Evet, şu şekilde bir fermuar kullanıyoruz. Yapıştırıcı olarak en son ördükten sonra sıcak yapıştırıcı ile yapıştırma yapacağız ve yapıştırıcımız bu. Bütün bu malzemeleri alabileceğiniz yer İpek Pazar. Evet, internet siteleri var. Satış siteleri ipekpazar.com ve Instagram'dan da yine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tığ olarak da 4 numara 1.60 milim tığ kullanacağım. 3 numara 1.70 de kullanabilirsiniz. Bu ince gelirse arkadaşlar. Ama ayakkabılarda böyle sıkı olması önemli. Çünkü çok çabuk, hani 7 milimlik bir fark olduğu için beden değişebilir. O nedenle böyle ince tığlarla örmenizi tavsiye ederim. Ayağın iç oyuntusundan başlayalım. Bir, iki. Her bir delikten ikişer ilmek alarak tığlayalım. Önde ve arkada şöyle şurada dönüşleri yapacak kadar arkadaşlar üçer tane çıkaralım. Şu arkada, kenarlarda ikişer tane. Eğer Alize Diva kullanıyorsanız ve 9 milimlik delikler açtıysanız veyahut da 1 santimlik delikler açtıysanız bu verdiğim ölçü uygun olacaktır. İlmek saymıyorum ben. Şimdi ben tamamını tığlayacağım. Sonra size önde arkada kaçar taneden 3 çıkardığımı söyleyeceğim arkadaşlar. Tabanlığı elinde yapmak isteyenler için köşeye tabanlık yapımı videosunu koyayım. Ayrıntılı bir şekilde şu tabanlığın nasıl yapıldığını, nasıl kalıp çıkardığını gösterdiğim bir videom var. Oradan bakarsınız. Yapmak isteyenler. Evet, sona kadar tığladık. Bu şekilde bakın bitirirken şuraya giriyoruz. Şu şekilde kaydırma yöntemiyle sonra bir zincir çekiyoruz. Şöyle arkadan göstereyim. Arka tarafta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane delikten 3 çıkardım. Ön tarafta yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane de 10 ya da 11 tane de burada 3 çıkardım. Şu kenarlar 2 arkadaşlar. Evet. Şimdi şu şekilde sık iğne yapacağız. Hemen bakın bir zincirin dibinden şöyle batıyorum. Bir sıra sık iğne yapalım arkadaşlar. Evet, bu arada anlatmayı unutmuşum. İnanın anlatırken zorlanıyorum. Şöyle başladığımız yere kadar bu şekilde sık iğne yapıp gelelim. Bir sıranın sonuna geldim. Şimdi burada
Şöyle bakın, başlamış olduğum yere yine şu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi burada bu sırada arkadaşlar şu altına kaydırma geçeceğiz. Şu kenarları kapatmak için. Bakın burada var. Yapıştırdığım halde buradan gözüküyor. Dikkat ederseniz. İşte zaten bunu yapma amacımız bu. Buraları, kenarları kapatsın diye bu kaydırmayı yapıyoruz. Şimdi hemen başlıyorum. Şöyle aşağıya iniyoruz. Şöyle. Bakın şu şekilde. Yine her birinden girerek tamamlayalım. Kaydırma yaparak bu sıramızı tamamlayalım. Başlamış olduğumuz yere kadar bakın geldim. Şimdi şöyle uzatalım. Tekrar şuradan bağlayalım. Şöyle. Şimdi yukarıya bağladık. Tekrar bir sıra daha sık iğne yapıyoruz. Böyle yine buraya kadar gelelim. Evet, ikinci sıra sık iğnemizi de bitirdik. Yine burayı da bağlayalım böyle. Bir zincirimizi çekelim. Şimdi sarma yapacağız arkadaşlar. Şurayı, bakın şurayı yapacağız. Şöyle içeriden dışarı doğru yapıyorum ben. Biraz daha tok duruyor, güzel duruyor. Şu şekilde. Şöyle alttan. Hiç bilmeyen arkadaşlarım için şöyle yavaş yavaş 2-3 kere göstersem yeterli olur. Bakın. Alttan giriyorum. Tekrar biraz önceki sık iğneyi sarmış oluyorum, sizin anlayacağınız. Bakın. Böyle bu şekilde. Komple şimdi başladığımız yere kadar sarma yapalım. Tekrar şurada görüşelim. Komple bu şekilde bakın her yerini sarma yaptık. Şimdi dönüyoruz. Hemen buradan bir sıra daha sık iğne yapıyoruz. Bu sık iğnenin sonunda ipimizi artık koparıp ön kısma başlayacağız. Evet, son sıra sık iğnemizi de bitirdik. Yine başladığımız yere şöyle birleştirelim. Bir zincirle de kilitleyelim ve ipimizi keselim. Şimdi arkadaşlar alt kısım bitti. Ön taraftan başlayacağız. Yalnız burada başta ben size söylemeyi unuttuğum bir noktayı hatırlatayım. Bakın benim tabanım ince hasır taban.
Dolayısıyla ben şu sarmayı tabanın bittiği yere göre ayarladım. Hani 2 sıra ördüm, ikinci sırayı sardım ya. Bakın şöyle yaptığım zaman bu sarma bunun üstünde kalıyor. Eğer sizin tabanınız daha derin bir tabansa, havuzu geniş, derin bir tabansa ne yapacaksınız mesela? Ben 2 sıra ördüm, ikinciyi sardım ya. Misal siz belki 4 sıra örüp dördüncüyü saracaksınız ki. Hani ölçümüz şu. Tabandan çıkana kadar öreceğiz. Tabandan hemen çıktıktan sonra sarma şuraya kenara oturacak bakın. Yapıştırdığımız zaman şu şekilde olacak yani. Şöyle oturacak. Eğer derin bir tabanla çalışıyorsanız buna dikkat edin. Burayı çıkana kadar sık iğnelerle örün. En son burayı çıkın, bir sıra daha sık iğne örüp sarın. Sonra en sonda yaptığım sık iğneyi yapın. Ölçümüz bu arkadaşlar. Sarma tabanın burasına dayanacak böyle. Üstüne oturacak, yapıştırdığımızda bu şekilde gözükecek. Evet. Bunu başta söylemeyi unuttum ama şimdi hatırlatayım. Farklı tabanlarla çalışacak arkadaşlarım için fikir olsun. Evet, şöyle ön ortayı belirleyelim. Şurası ön orta desek arkadaşlar. Sağa doğru 1, 2, 3, 4. Şöyle dördüncüden girelim. Eğer tam ortayı bulmazsanız ayakkabınız kayar. Bir taraf önden gider, bir taraf geriden gelir. Şöyle tam ortayı bulduktan sonra sağa doğru 4 tane saydık. Burada düğüm yapmadım. Bakın ayağa dokunmasın diye şöyle bir tane bağladım. Toplam 9 ilmekle başlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 şöyle dokuzuncuyu da şöyle aldım. Kaydırma şeklinde aldım. Evet, tam bakın 9 ilmek burayı ortaladım arkadaşlar. Dönerken şimdi burada birinciyi atlıyoruz. İkinciden örmeye devam ediyoruz. 1 8 olacak bakın şimdi. 2 3 4 5 6 7 şurada şu ilk başladığımıza da girmemiz lazım. Mutlaka ondan da alalım. Evet bakın bu sondakine de girelim. Biraz zorlandım ona girmekte. Şöyle 8. Bununla toplam 8 tane oldu. Şöyle elinize göre burada yine bağlarken atlayıp atlamayacağınıza karar verin arkadaşlar. Diğerinde nasıl yaptım hatırlamıyorum ama şu anda elime göre yapacağım. Şu an atlamadan bağlıyorum bakın. Ayakkabının durumuna göre bir hemen yanından bir daha bağlayalım. 2 tane bağladım. Şimdi dönerken şu bir taneyi atlıyoruz. Şuradan ilk ilmeğimizi bu şekilde ördük. Şimdi alttan sararak öreceğiz arkadaşlar bakın. Pirinç modeli yapıyoruz. Bir tane alttan sardım. Bir üstten ördüm. Bir alttan. Bir üstten. Bir alttan. Bir üstten. Bir alttan. Toplam bakın tam 4 tane sarma olacak. 1, 2, 3, 4. Sondakine şimdi bir tane sık iğnemizi yapacağız.
Şimdi buraya bakın çok uzak kalacak ve yukarıda kaldı arkadaşlar. Şuraya bir tane daha öreceğim. Görüntü böyleyse mutlaka buraya bir tane daha örmemiz lazım ki. Şöyle. Hemen şöyle bunu da bir, hemen yanına bir daha iki kaydırmayla kenarlardan bağladım. Şimdi biz bunu kaç sıra yapmışız? Şunları sayarsak 1 2 3 4 8 sıra arkadaşlar toplamda. En sonda 1 2 3 4 5 6 7 8 tane pirinç olacak. Evet, buraya kadar yapalım, gelelim. Kenarlarda dediğim gibi atlayarak bağlayıp bağlamamaya siz karar verin. Elinize göre ayarlayın arkadaşlar. Şimdi dönerken şu bir taneyi atlayacağız. Hemen yanından örmeye devam ediyoruz. Arka tarafta herhangi bir model koyma yok. Direkt sık iğnelerle karşı tarafa kadar ilerleyeceğiz arkadaşlar. Pirinçleri ön tarafta, ön yüzlerde koyacağız. Böyle bu taraftan giderken sadece sık iğnelerimizi yapalım. Evet, burada yine şöyle bir yakınlaştırayım. Bakın şöyle bir kaydırmayla bağladım. Bir, hemen yanına bir daha ve 2. Gördünüz mü? Burada şimdi şu bir taneyi atlayalım. İkinciden örmeye devam edelim. Bir sık iğne yaptım. Yanına hemen bakın bir sarma gelmesi gerekiyor. Çünkü buradaki sarmaların tepesi sık iğne olacak arkadaşlar. Alttan pirinç yapıyorum, sarıyorum. Bunun tepesi normal sık iğne. Şuraya iniyorum. Bakın alttan sarıyorum. Böyle bunun tepesi sık iğne. Yine iki ortada ta buraya iniyorum bakın. Şuraya değil. Buranın da altına, alttakinin tam ortasına. Böyle uzun uzun pirinçler yapıyoruz. Evet, sardığımızın üstüne normal sık iğne. Araya sarıyoruz. Şöyle. Şöyle. Evet. Burada da şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu dikkat ederseniz. Hemen şöyle yine bir sık iğneyle şimdi eklerken bakın bir taneye atlayıp ekleyeceğim arkadaşlar. Şunu atlıyorum. Şuradan ekliyorum. Dediğim gibi buna kendi elinize göre karar verin. Evet, iki kaydırmayla bağladım. Şurada çok bombe ve yığılma olursa böyle atlayarak bağlarsınız. Olmazsa atlamadan kenarlarda bağlarsınız. Biraz önce burada atladım ya. Şimdi geldim. Burada da atlayacağım bakın. Şu bir taneyi atlıyorum. Bir. Hemen yanına bir daha. 2. Yine iki taneyle bağladım. Bakın görüntümüz bu. Evet, şimdi toplamda 1, 2, 3, 4 diş olana kadar örelim arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim.
1, 2, 3, 4 toplam 8 sıra olana kadar örelim. Ondan sonra şuraya başlayacağız. Şöyle bir sağlamasını yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane pirinç var. 4 tane ile başlamıştım. 8 tane. Geldim burada tekrar burayı ördüm. Şimdi örneğimizi koyacağız. Bir tane atlayarak bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3. 3 tane sık iğneden sonra tığımı alıyorum. Şuraya bakın. Şöyle şuradan geçirip belinden buraya bir ikili trabzan yapacağım. 1, 2. Hemen yanına geçiyorum. Şurada bakın, battığım yere iyi bakın. Şöyle şu şekilde geçiyorum. Tekrar 2, 2. Bakın buraya 3 sık iğneden sonra belinden alarak 2 tane trabzan yaptım. Şimdi araya arkada 2 taneyi atlayacaksınız tabii, onu unutmayın. Şimdi 2 tane yaptık. 2 taneyi atlayacağız. 2 tane sık iğne yapacağız. Şöyle 1 ve 2. 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi şu ortadaki bakın dörtlüyü yapacağız. Yine aynı biraz önce gösterdiğim gibi 4 tane ikili trabzan çıkaracağız. İki sık iğnemizi yaptık. Şimdi şurada yaptığımız işlemin aynısını burada yapacağız. Tam ortaya 4 tane ikili trabzan koyacağız. Şöyle 1, 2, 3, 4. Toplam 4 tane ikili trabzan yaptık. Arkadan 4 tane atlayacağız bakın. Şöyle bakarsanız 1, 2, 3, 4. Zaten 4 taneden sonra şuraya hemen yanına 2 tane sık iğne. 1, 2 sık iğne yaptık. Tekrar 2 tane şuradan trabzan yapacağız. Sık iğnelerden sonra 1, Alize Diva'ya arkadaşlar 3 numara 1.70 daha iyi oluyor. Bu biraz ince geliyor galiba. Çekerken zorlanıyorum. Evet, ikili trabzan, 2 sık iğne, 4 tane ikili trabzan, 2 sık iğne, 2 tane ikili trabzan yaptık. Şöyle yanından devam ediyoruz. 1, 2, 3. Evet, bu tarafta 4 ilmek var. Diğer tarafta 3 ile başlamıştık. Çünkü buraya ilk şurada ekstra bir tane koymuştum ya, ondan dolayı oldu. Şimdi hemen kenardan 2 tane bağlayalım. Allah'tan modelimizin arka tarafında bu yüzde hiç
örnek koymuyoruz arkadaşlar. Bu taraf hep sık iğne. Şimdi normal bir tane atlayıp batalım. Şöyle bir tanesini atlayalım. Normal bir şekilde hepsine sık iğne örelim. Şuraya kadar sık iğne yapalım. Şimdi buraya kadar ördük. Dönerken yine şurada birinciyi atlıyoruz. 1 2 3 ve 4. 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi ne yapacağız? Bakın arkadaşlar, tığımızın üzerine alıyoruz. Şuradaki ikili trabzanların belinden giriyoruz. Şöyle biraz uzatarak tekrar ikili trabzan yapacağız. 1, yine belinden girdik yanındakine. 2. Bakın burası oluyor. Sonra arada 2 sık iğne var. Bu sefer şu biraz önce yaptığımız 4 taneyi burgu yapacağız. Yer değiştireceğiz şimdi. Bu ikisini yaptık. Araya 2 tane sık iğne, 2 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi şu 4 taneyi yer değiştireceğiz. Yer değiştirirken normalde ikili trabzan şeklinde alıyoruz ya, üçlü trabzan şeklinde öreceğiz arkadaşlar. Üzerine alalım. Bakın 1 2 üçüncüye giriyorum. Şuradan üçüncüden girdim. 3 kere de çekiyorum. 1 2 ve 3. Tekrar ip alıyorum. Buraya geliyorum. Bir, iki, üç. Şimdi tekrar üzerine aldım. Bu sefer şu en başa geliyorum. Bakın en baştakine. Bir, iki, üç. Tekrar üzerine aldım. Bu sefer şu aradaki bir, iki, üç. Bakın bu şekilde yer değiştirmiş olduk. Hemen şöyle geliyoruz. Şuradan da 4 tane atlamayı unutmayın. 1, 2, 3, 4. Yoksa artırma yapmış olursunuz. 1, 2 sık iğne yaptım araya. Şimdi şurayı yapacağız. Şunun gibi. Tekrar ip alalım. Şöyle 1, 2. Hemen yanına bir daha 1, 2. Evet, bakın modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi normal sık iğnelerle gidelim, bağlayıp tekrar şurada görüşelim. Evet sevgili arkadaşlarım, bakın şimdi burada yeni modelimizi koyacağız. Şöyle bir göstereyim mi? Şunu koyacağız bakın. Şu an biz şu sırayı yapmaya başlayacağız. Dolayısıyla o da bizimle beraber 3. sırada gelmiş olacak. Şimdi bakın tığımızın üzerine alıyoruz. Şöyle alta kadar iniyorum bakın. Şurayı az önce ördüm. Bir önce yaptığım sık iğneye kadar indim. Şöyle göstereyim yakından. Buradan ipimi çıkarıyorum. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Bir. Hemen yanına bir daha yapıyoruz. Böyle.
Şunu atıyoruz. Evet. 2. Evet, ekmek pişti. Mis gibi bir koku geldi. Ben arkadaşlar neredeyse 2 senedir ekmeği kendim evde yapıyorum ekmek makinesinde. Şu an o kadar güzel kokuyor ki Ramazan Ramazan canınız istesin. Gıcıklık yaptım. Evet arkadaşlar bakın 2 tane ikili trabzan yaptık ya. Ne yapıyoruz? Araya 2 tane sık iğne olacak. Evet 2 sık iğnemizi de ördük. Şimdi geldik buranın trabzanlarını yapmaya. Bakın alta iniyoruz. Belinden yakalıyoruz. 2 tane yan yana ikili trabzan yapıyoruz. Evet, yanına 2 tane sık iğne. 1 2 2 sık iğnemizi yaptık. Şimdi burada 4 tane ikili trabzan çıkaracağız. Bakın şimdi tığımın üzerine aldım. Şurada şu arada kaldı bakın. Şu an ciddi anlamda zorlanıyorum arkadaşlar. Evet bakın bu. Çünkü 3 numara tığımı da bulamadım. Tığ beni zorladı. Ben 18 katlıları hep bununla örüyorum da. Alize Diva'yı da örerdim aslında. Öremez olmuşum. Ama 3 numara 1.70 iyi geliyordu. Onu da annem götürmüş. Çalmış. Alacağım yarın. Evet. Şöyle çıkardım Allah'a şükür. 1 anneme bir battaniye başlamıştık buradayken. Daha bitirememişti. Kıyısı kalmıştı. 3 numara tığ ondaydı. Onda kalmış gitmiş. Ben de farkında değilim. Hemen bir tane alırdım ama ben var zannediyorum. Bakın çıkardım oradan da. Evet. 2 oldu. Evet şunlar daha kolay arkadaşlar. Tekrar geliyoruz böyle bakın. Şuradan alıyorum. 3 oldu. Tekrar sondakini alıyorum bu sefer. Ve 4 oldu. Şimdi hemen yana geçiyorum. 2 sık iğne. 1 2 tane sık iğne yaptık. Şöyle yine şuradan belinden 1 hemen yanından bir daha 2 şuraya koyduğumuzu şimdi buraya da koyacağız. 2 sık iğne yapalım yine. 1 2 tane sık iğne yaptık. Şöyle üzerine alıyorum. Alttan bakın hemen hizasına inin. Şöyle alta buradan ipinizi çıkarın. 1 2 tekrar hemen yanına şöyle geçin. 1 2 evet arkada 2 tane atlıyoruz. 1 2 evet şöyle bağladım bir tane ve bir tane daha sık iğne yapıyorum ve ipimi burada kaydırmayla bağlıyorum. Evet. Şimdi tekrar komple sık iğne örelim. Yine burada görüşelim arkadaşlar. Şimdi yine buraya kadar geldik. Bir taneye atlayıp sık iğne yapmaya başlayalım. 1 2 2 tane sık iğne yaptım.
Şimdi şu ikisini yer değiştireceğiz. Burgu yapacağız yine ikili burgu. Yine yer değiştirirken arkadaşlar üçlü trabzan şeklinde aldım. 1 2 3. Tekrar alıyorum. Bu sefer bunu yine şöyle 1 2 ve 3. Burada bakın bu ikisini yer değiştirdik. Arkadan 2 tane atlayalım. Yani şurayı söylüyorum bakın. 1 2. Arada 1 2 tane sık iğne var. Tekrar buraya geldik. Yine aynı şekilde belinden bağlayarak ikili trabzanımızı yapalım. 1 ve 2. Araya 2 tane sık iğnemizi yapalım. 1 2. Şimdi şuradaki 4 tane ikili trabzanımızı yine burgu yapacağız. Yer değiştireceğiz. Bakın şuradaki gibi. Şuradaki gibi. Bu ikisi bu tarafa, bu ikisi bu tarafa şeklinde tığımın üzerine alıyorum. Önce bu ikisi, sonra bu ikisi. Şuradan bakın. Giriyorum ilk etapta. Bir, iki, üç. Yine ip aldım. Buraya geldim. Tekrar 1 2 3. Tekrar üzerine alıyorum. Burada bir, iki, üç kere de aldım. Son olarak şu ikinciyi alıyoruz. Bakın şunun yanındakini alıyoruz. Şöyle. Bir, iki, üç. Şöyle bakın 1 2 3 4 atlıyorum. Şöyle 1 2 3 4 atlayacaksınız. Beşinciye sık iğnenizi yapacaksınız. Bakın 1 2. Burası yine aynı şekilde belinden ikili trabzan olacak. Bir, iki tane sık iğnemizi yaptık araya. Şimdi burayı yer değiştireceğiz. Önce şunu alıyorum. Yine 1 2 3. Tekrar bu sefer bunu alıyorum. Şöyle 1 2 3 şeklinde bakın. Bu ikisinin de yerini değiştirmiş olduk. Şimdi bakın 1 2 atlıyoruz arkadan. 1 2 3 tane. Evet, şimdi yine bağlayalım, dönelim ve burada tekrar görüşelim. Aslında öndeki şu model tamamen çıkana kadar model koyma kısmını birlikte yapacağız. Şimdi yine bir tane atlayarak burada devam edelim. 1 2
3. Tığımın üzerine alıyorum. Bakın bu sefer bu değiştirdiklerimizin tekrar şöyle içinden giriyoruz. Biraz zorlanıyoruz tabii ki. Ama kamerada ben çok zorlanıyorum arkadaşlar. Yoksa elinizde rahat yaparsınız. Evet. Şuradan yakalıyoruz. Bakın. Yine 2 tane trabzan yan yana yapıyoruz. Bir sırada burgu yapacağız. Yani yer değiştireceğiz. Bir sırada bu şekilde ikili trabzan yapacağız. Şimdi bu sıraya dikkat edelim arkadaşlar. Burada bir değişiklik yapacağız. Tarif etmeyeceğim. Direkt göstereceğim. Elimle siz de benimle beraber devam edin. Normal bakın 2 tane atladım. Sık iğnemizi yapıyoruz. Normalde 2 tane yapıyorduk ve şuna geçiyorduk ya. Şimdi farklı olarak 3 tane yapıyoruz. 1 2 ve 3. Bakın bunun tepesine de sık iğne geldi. Şurada hep 2 ile gelmiştik. Burada 3 tane yaptık. Burası kaçıncı sıra biliyor musunuz? Sayalım bakın şuradan. 1 2 3 4 5. 5. sırada içe doğru gidecek bunlar. 4 sıra üst üste geldi. Sağlama yapın diye söylüyorum. Evet, şimdi tığımın üzerine ipi aldım. Tekrar bakın geri döndüm. Bunu alıp ikili trabzan yapıyorum. 1. Tekrar bunu da alıyorum. Ve ikili trabzan yaptım. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Orijinalini bir göstereyim. Bakın kaydırdığımız şu anda bu. Şimdi hemen hiç arada örmeden şunu da getireceğiz. 2 tane ördüm. Bakın üstüne bir daha alıyorum. Sık iğne falan örmüyoruz arada. Evet, şu 4 tanenin şu taraftaki 2 tanesini buraya yaklaştıracağız. Araya hiç sık iğne falan yapmadan bakın ipi aldım. Buraya geliyoruz. Şöyle uzun bir ikili trabzanla getirdim buraya. Tekrar bir yanındakini çıkarıyoruz bu sefer. Şu aradakini. Ve yine ikili trabzanla buraya yaklaştırdım. Gördünüz mü? Şimdi arkadan 4 tane sayayım burada. 1, 2, 3, 4. Şu 5.'ye 1, 2, 3, 4 saydım. 5.'ye 1, hemen yanına bir daha araya bakın. 2 tane sık iğne yapacaksınız bu şekilde. Şimdi tığımın üzerine alıyorum. Bu sefer şu ikisini alacağız. Tığımın üzerine aldım. Buradan uzun bir ikili trabzan yaptım şöyle. 1. Hemen yanındakine bunu da alıyorum. Bu da 2. Ne yapıyorduk? Burada yaptığımızın aynısı. Hiç araya sık iğne yapmadan hemen şunları getiriyoruz. Bakın birleşti ikisi. Tekrar bir de bunu alacağız. Evet. Arkadan 4 tane sayacağız. 1, 2, 3, 4. 5.'ye batıyoruz. Bakın. 1, 2, 3, 4 atlıyoruz. 5.'ye batıyoruz. 1, 2 ve 3 sık iğne de bu tarafta olacak. Burada 2 idi hep hatırlarsanız. Bu sırada şuralardakiler 3 oldu. Çünkü şuradakileri bakın ne yaptık? Bu taraflara kaydırmış olduk aslında. Evet, şimdi tekrar buraya geldik. Şu burgu yaptığımız ikili trabzanları yeniden bir
normal ikili trabzan yapacağız. Bir, iki. Evet. Yine 2 tane buradan atlıyoruz. Sık iğnelerimizi örmeye devam ediyoruz. 1, 2, 3, ve 4. Yine bağlayalım. Sık iğnelerimizi yapıp burada görüşelim tekrar. Şimdi bir tane atlayalım. Normal sık iğnemizi örmeye devam edelim. Üç, 4 oldu. 4 tane sık iğne oldu burada. Şimdi tığımın üstüne aldım. Bunu yer değiştireceğiz. 1, 2, 3. Yer değiştirirken hep üçlü trabzanla değiştiriyoruz. Normal örerken ikili. 1, 2, 3. Evet, değişti. 2 tane arada bakın atladık. Burada biraz önce 3 sık iğne yapmıştık. Bu 3 sık iğneyi koruyoruz. Şimdi devam ediyoruz. 1, 2, 3. Yine 3 tane sık iğne yaptık. Burada şimdi bu ikisinin yerini değiştireceğiz arkadaşlar. Hadi bismillah. Şöyle 2, üçüncüden 1, 2, üçüncüden giriyoruz. Şöyle 3 kere de 1, 2 ve 3. Tekrar buraya geldim. 1, 2 ve 3. Evet, tekrar buraya döndüm. Birinciyi aldım. Bir, iki, üç. Bu sefer en son bu dördüncü. Bakın aradaki bir, iki ve 3. Bakın bu şekilde yerlerini değiştirmiş olduk. Şu arkadan 1, 2, 3, 4 atla. 5.'ye bat. 1, 2, 3, 4. Evet. Atladım, battım. Şimdi bir sık iğne. Yanına bir tane daha, araya 2 sık iğne. Yine yaptık. Bakın modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak. Aslında birazdan başa dönmüş olacağız ama ben size yine şu ön tarafı bitirene kadar video uzun olacak ama göstereceğim arkadaşlar. Çünkü çok karışık. Tekrar hani şuradan yeniden yapacağız aynısı gibi desem belki de yapamayacaksınız diye düşünüyorum. O nedenle sizi bırakmıyorum. Bu ön kısım bitene kadar böyle her model koyduğumuzda beraberiz. Şimdi tekrar üzerine aldım bakın. 2 sık iğne yaptık burada. Bu sefer bu ikisini yer değiştireceğiz. Buradan bir, 2, 3. Tekrar 1, 2 ve 3. Bu sefer buraya en başa geliyoruz. 1, 2, 3. Tekrar 1, 2 ve 3. Arkada 1, 2, 3, 4 atladık. 5.'ye bağladık. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptık. Evet.
Şimdi bunu yine vurgu yapacağız. Evet, buradan arada 2 taneyi atladık. Yani arkadaki ilmekleri 1 2 3 4 ve 5. Evet, yine arkadaşlar bağlayalım ve sık iğnelerle buraya kadar gelelim. Tekrar model koyarken görüşelim. Arka tarafta hep sadece sık iğne örüyoruz. Yine biraz önce burgu yaptığımız trabzanlarımızı şöyle normal bir örelim bu sırada. 1 2 tekrar 1 2. Evet, bir sıra burgu yapıyoruz, bir sıra ikili trabzan şeklinde örüyoruz. Evet, 2 tane atladık. Şimdi bu sırada bir sık iğne yaptık. 2 sık iğne yaptık. 2 sık iğne yaptık. 3 yapıyorduk ya, 2 sıra boyunca 3 yapmıştık. Şimdi her şeyi eski haline döndüreceğiz. 2 sık iğneden sonra tığıma ipi aldım. Şuradaki aradaki 2 tane ikili trabzanı yine çıkaracağım. 1 2. Şimdi 2 tane bu şekilde çıkardık. Bakın şuranın aynısını tekrar başlamış oluyoruz şu anda. Arkadan 2 tane atlayalım. 1 2 atladık. Bir sık iğne yaptım araya. Tekrar yanına bir sık iğne daha yaptım. Yani ilk baştaki gibi 2 sık iğne, 2 trabzan, 2 sık iğne yaptıydık ya. Aynı sıfıra, en başa döndük aslında. Tekrar buradaki 3'ü 2'ye düşürdüm. Buradan 2 tane aldım. Araya 2 sık iğne yaptım. Şimdi bakın 2 sık iğneden sonra ne yapıyorum? Buradan şurayı alıyorum. Şöyle yine uzun bir ikili trabzan yapın. Tekrar yanındakini alıyoruz. Yine uzun bir ikili trabzan yapın. Bakın bura böyle. Şimdi araya hiç sık iğne falan yapmadan ipimi aldım. Buraya geldim. Bakın buradaki 2 taneyi buraya yaklaştıracağım. Şurayı yapıyoruz arkadaşlar. Şurayı. Bakın şu ikisini şimdi aldık. Şimdi şuradan ikisini çıkaracağız. İkisini yaklaştıracağız. Evet, biraz karışık. İnşallah anlaşılır oluyordur. Ben de açıkçası zorlanıyorum. Evet sevgili arkadaşlarım. Tekrar bakın aldım. Buradan birinciyi aldım. Yine uzun bir ikili trabzan yapın. Bakın bu ikisini yan yana getireceğiz. Tekrar bir taraftan da Ramazandayız. Boğazım da kuruyor. Şimdi Allah kabul etsin arkadaşlar hepimizin oruçlarını. Evet. Burada yine evet yine ikili trabzan yaptık. Bakın burada bu ikisini yaklaştırdık. Ya siz beni takip edin arkadaşlar. Kafanız mutlaka karışmıştır ama elime bakarak benim yaptıklarımı yapın. Her sırayı gösterdim çünkü. Hani arka gelişler hariç önde örnek koyduğumuz her sırayı gösterdim. Evet şimdi arkadan bak burada arkadan 4 tane atlayacaksınız. 1, 2, 3, 4 atla. Şu 5.'ye
bat ve araya bir iki tane sık iğne yap. Tekrar buraya gel, buraya ve bir yanındaki hemen iki. Şuraya yine iki atlayalım arada. Şu ikisini atladım. Tekrar bir iki tane sık iğne de buraya yaptım. Bakın 3 de altta düzenledik. 2'ye çıkardık. Yani en başa geri dönmüş olduk aslında şu anda. Şurada hani 4 trabzan yaparak başlamıştık ya. Şuradaki 4 tanesi aslında şu 4 tane o ilk trabzanın başladığı yer şu anda arkadaşlar. Evet. Şöyle bir iki. Şimdi bunu da normal ikili trabzanlar şeklinde ördük. Bakın 2 tane atladık. Normal sık iğnemizi örelim. Tekrar gidip gelelim. Burada görüşelim. Şimdi bu sırada bir tane daha model koyacağız arkadaşlar buraya. Bakın şuraya başlayacağız. Bunu burgu yapmadım. Bunu direkt ikili trabzanlar şeklinde yaptım ben. Eğer beğenmediyseniz siz burayı da burgu yaparak devam edebilirsiniz videonun içerisinde. Şimdi şuraya başlayacağız bakın. Evet. Yine bir taneyi atlıyorum. Bir sık iğne yaptım. 2 tane sık iğne yaptım. Tığımın üzerine alıyorum. Şöyle bakın aşağıya indim. Şuraya. Bir, iki. Yine şöyle uzun uzatarak bir ikili trabzan yaptım. Tekrar hemen yanına böyle geldim. Yeniden bir ikili trabzan daha yaptım. Uzattım biraz. Bakın uzatarak yaptım bunları. Evet. Arkasından şöyle 2 tane atlayıp üçüncüye batıyoruz. Bir araya 2 tane sık iğne yaptım. Tekrar şimdi burayı burgu yapacağız arkadaşlar. Şöyle önce buradan 1 2 3 kere de çektik. Sonra buradan yine 1 2 3. Evet, 3 kere de aradan yine bakın 2 taneyi atlıyorum. 1 2 tane sık iğne yaptık yine. Şimdi buradaki şu ikili trabzanlarımız aynı şekilde zaten işte şurası gibi devam edecek. Biraz uzatarak yapıyorum şöyle ikili trabzanları kasmasın diye. Evet. Bakın. Arkadan 2 atla. Şöyle. Araya 2 tane sık iğne. 1 2. Şimdi şu ortası önemli. Burada farklı bir şey yapacağız. Bakın. Şuradayız şu anda. Hemen değiştirmişim. Farkında mısınız? Hemen değişecek arkadaşlar. Yani burgu yapacağız şimdi burada. 2 sık iğneyi ördüm. Tığımın üzerine aldım. Bakın. Buraya geldim. Tekrar buraya geldim. 3 kere de çıkaracağım. 1 2 ve 3. Böyle. Şimdi tekrar yanına geldik. 1 2 ve 3. Evet.
Burayı getirdik. Şimdi dönelim bu tarafa. Bir, iki, üç tane trabzanla aldık. Tekrar son olarak buraya girdik. Bir, iki, üç tane de bura. Evet, şimdi burada bakın, şaşırmamak için arkadan sayın. 1, 2, 3, 4, 5.'ye batacağız. Bakın şöyle 5.'ye. 2, 4, evet. 5.'ye battım. 1, 2 tane araya sık iğne yaptım. Şimdi şurayı yapacağız. Evet. 2 tane trabzanımızı yaptık. Şöyle 1, 2 sık iğnemizi yapalım araya. Şurayı burgu yapmaya devam ediyorum. 1, 2, 3. Tekrar buraya. 1, 2, 3. Şimdi 2 tane arkadan atladık. 1, 2 tane sık iğne yaptık. Ne koyacağız? Şimdi şunu koyacağız arkadaşlar. Evet. Şöyle sık iğneyi birazcık sıkalım. Şöyle aynı hizada aşağıya ineceğiz. Bakın şuraya ineceğiz. Şuraya. 1, 2. Tekrar yanına giriyoruz. Bakın şöyle. 1, 2. 2 tane atlayalım arkadan. Sonra sık iğnelerimizi örmeye devam edelim. Ve kenarlardan hep böyle 2 kaydırmayla bağladım. Arkadaşlar sadece önde, söyledim mi onu bilmiyorum ama bir defa atladım bağlarken. Burada bir defa. Onun dışında hiç atlama yapmadım. Tekrar ediyorum. Sizler onu, o kısmı elinize göre ayarlayın. Şimdi evet, buraya kadar geldik. Yine şuraya kadar örelim. Şurada tekrar görüşelim. Yine bakın 3 sık iğne yaptım. Buraya geldim. Burada işte şurada dediğim gibi ben burgu yapmadım bu sırada. Normalde ikili trabzanlar gibi, ikili trabzanlar yaparak sürekli çıktım. Şurası gibi. Şimdi ben o yüzden o şekilde yapacağım. Ama siz şura gibi vurgu yapmak istiyorsanız şu an burada vurmanız lazım. İkisinin yerini değiştirmeniz lazım. Şimdi. Ama ben değiştirmediğim için diğerinde burayı hep böyle ikili trabzanlar şeklinde ilerleyeceğim. Arkadan 2'ye atladım. Araya 2 sık iğne. Tekrar burada ikili trabzanlar yapacağız. Evet. Araya 2 tane sık iğne. 1, 2. Tekrar buraya. Evet. 2 tane sık iğne, 1 ve 2. Şimdi şuradan 4 tane ikili trabzanı, evet, sondaj çalışması yapıp bulacağız arkadaşlar. Biraz zorlansak da
Evet, bakın şöyle üzerine aldım. Biri burada görünüyor. Da ikinciyi alması ve bulması biraz zor olacak. Evet, birinciyi bulduk. Hadi bakalım. Şimdi ikinciye gelelim. Şu arada görüyor musunuz? Kafası gözüküyor. Üç oldu. Ve 4. Evet, şükür 4 taneyi yapabildik. Şimdi arkadan 4 atlamayı unutmuyorsunuz, bakın. Artırırsınız, yoksa bunları saymazsanız 1, 2, 3, 4, 5, şu 5. Beşinciye batıyoruz arkadaşlar. 1 ve 2. Evet. 2 tane. Tekrar buraya girelim. Ve 2 tane ikili trabzanımızı yapalım. Araya 2 tane sık iğne. 1, 2. Yine şuraya şöyle ikili trabzanları çıkaralım. Evet. 1, 2 sık iğne yapalım. Sonra tekrar buraya ikili trabzanımızı yapalım. Evet, şimdi örüp gelelim, burada görüşelim. 2, 3. Evet. Burada artırmamış oldum şimdi bu sırada, bu tarafta. Tekrar geldik. Bu ikili trabzanları direkt örüyorum. Arkada 2 tane atlıyorum. 1, 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi burada burgu yapacağız. 1, 2, 3. Biraz uzaklaştırsak mı? Şimdi tekrar üzerine alıyoruz. Burada 1, 2 ve 3. Bakın. 1, 2. 2 sık iğneden sonra buranın ikili trabzanlarına geldik. 1, 2, 2 tane atladım, araya 2 sık iğne. 1, 2. Şimdi bakın şu ortadaki 4 trabzanımıza geldik. Burada şu anda burgu yapacağız arkadaşlar. Yer değiştirme yapacağız. Şimdi şöyle alıyorum. Şuradan üçüncüden tutuyorum. 3 kere de çıkıyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar yanına geçiyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi üzerine aldım. Bu sefer en baştakine geçiyorum. 1, 2, 3. Tekrar 1, 2,
3. Arkada bakın sayın şöyle 1 2 3 4. 5.'ye batıyorum. 1 sık iğne, 2 sık iğne, yan yana 2 tane sık iğnemizi yaptık. Tekrar trabzanlarımıza geçiyoruz. 1 ve 2. Gördünüz mü modelimiz ne güzel ortaya çıktı arkadaşlar. Bakın şurada yaptığımızın aynısını aslında burada da yapmaya devam ettik. Ama karışık işte, yani çok kolay bir model değil. 1 2 tane sık iğne yaptım. Burada tekrar burgu yapıyorum. Bir, iki. Tekrar burada ikili trabzanlarla devam ediyorum. Arkadan 2 atlayıp evet üçüncüye battım ve devam edeceğiz. Evet, buraya kadar geldim. Bu sırada burada zaten ikili trabzan yapacaktık. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz lazım. Yine burada ne yapacağız? Şuradaki 2 sık iğneyi 3 sık iğneye çıkaracağız ve bunlar yine şuradaki gibi şuralar içeri doğru gidecekler. Tekrardan içeri doğru kaydıracağız modelimize. Şimdi siz beni takip edin. 2 tane arkadan atladık. 1 2. Şimdi ekstra bir tane daha yapıyoruz. 3. Hep 2 ile çıkıyorduk. 3'e çıkarıyoruz burada. Bunları içeri doğru gönderirken. Şimdi de tekrar tığıma ip alıyorum. Bakın. Dönüyorum. Bunu alıyorum. 1 2. Tekrar yanındakini alıyorum. 1 2. Şimdi ne yapıyorduk burada? Bakın aradaki sık iğneyi örmüyoruz. Şuradan 2 taneyi buraya yaklaştırıyoruz. Bunun yanına yaklaştırıyoruz. Evet, üzerine aldık. Sık iğne yapmadan buraya geliyoruz. Burada buluyoruz önce sondaj çalışması yapıyoruz. Bakın buradan çıkarıyoruz. Şöyle uzun bir ikili trabzanla yanına kadar getirdim. Buluşturdum bunları. Şimdi hemen yanına yine çıkardık aradakini. Bu zor oluyor zaten. Bunu çıkarmak zor oluyor. Evet. Bu sefer kolay oldu. 1 2. Evet. Bu ikisini böyle birleştirdik. Şimdi araya ne yapacağız? Şimdi araya buraya 2 tane sık iğne yapacağız. Şuradan 4 tane atlamayı unutmayalım. 1 2 3 4. Şu 5. 5.'ye batıyoruz. 1 2 3 4, evet, yanılmayalım. 5.'ye battık. Bir sık iğne yaptık. Bir tane de yanına yaptık. Evet, araya 2 sık iğnemizi yaptık. Şu an şurayı yapıyoruz, bakın. Şurayı. Şimdi tekrar bu sefer şu ikisini alacağız. İkili trabzan yapıyorum. Bir tane daha aldım. Evet, 2 tane ikili trabzanımızı burada yaptık. Şimdi araya hiçbir şey yapmadan ne yapıyoruz? Şurayı buraya getiriyoruz. Evet. Yine uzun bir ikili trabzanla bakın yakınlaştırdım. Bir uzun dediğimde böyle abartılı bir uzun değil arkadaşlar, ona göre. Evet, şimdi arkada 1 2 3 4 atladık. 5.'ye 1 2 ve 3 olacak. Bu tarafta 3 olacak. Bu
taraf 3 oldu. Burası da 3 olacak. Şimdi tekrar şurayı normal örelim. İkili trabzan şeklinde. Bir dahaki sırada da artık vurgu yapacağız. Evet, dediğim gibi şuraları örelim. Buraya gidip tekrar sık iğnelerimizi örelim ve arkadaşlarım burada tekrar görüşelim. Yine buraya kadar ördüm geldim. Şimdi burada tekrar vurgu yapıyoruz. Şimdi burada bu sırada da buradaki 3 tane yine 3 olarak devam ediyor arkadaşlar. Şu 2 atladım. 3 sık iğne yapmıştım ya, yine bu sırada da 3 olacak. 1 2 3. Yani bu şekilde 3 sık iğne ile biz 2 sıra örüyoruz. Sadece şu diş. 2 sıra ördükten sonra bir sonrakinde tekrar 2'ye düşüreceğiz arkadaşlar 3'ü. Şimdi şöyle bakalım. Burada ne yapıyorduk? Şu alttan bakın. Şu ikisi yer değiştirecek burada. Alalım o zaman ipimizi. Şuradan başlayalım. Bakın nereden başlıyoruz? 1, 2, 3.'den başlıyoruz. Dörtlü vurgularda hep böyle. 1, 2 ve 3. 3 tane ile aldım. Tekrar yanına 1, 2 ve 3. Tekrar üzerine alalım ve buraya giriyoruz. Başa. Bir, iki, üç. Aldım bunu. Şimdi tekrar şu yanındakini alıyoruz. Son olarak 1, 2, 3. Evet, burayı vurgu yaptık. Şimdi burada özellikle arkayı saymayı unutmayın. 1, 2, 3, 4. 5.'ye batıyoruz. 5. 1, 2, 3, 4. Evet, 5.'ye battık. 1 ve 2. Şimdi şöyle bakalım. Tekrar burada da bakın yer değiştirme yapacağız. Şunu alıyoruz. 1, 2, 3. Tekrar yanındakini alıyoruz. 1, 2, 3. Tekrar şuraya geliyoruz. Kolum koptu arkadaşlar ya. Sol kolum zaten arızalı, iyice bu model beni mahvetti. 1, 2, 3. Valla dua ederseniz çok sevinirim. Sol kolum ciddi sancıyor artık. Bilmiyorum ne kadar devam edebilirim. 1, 2, 3. Dua edin. Kimin duasının kabul olacağı hiç belli olmaz. Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4. Evet, arada parazit yapıyorum. Şöyle bir sık iğne yaptık arkadaşlar. 2 sık iğne. 3 sık iğne. Bakın. Burada da 3. Şimdi vurgumuzu yapalım. Evet, buralarda unutmayın, arkalardan ne kadar trabzan ya da vurgu yaptıysanız o kadar atlayacaksınız arkadaşlar. 2 tane atladık bakın. 2 tane sık iğne, sonra bunu yapacağız. Tekrar örüp gelelim. Tekrar burada görüşelim.
Şimdi arkadaşlar şurada 5-6 tane sık iğneniz biriktiyse tekrar şu modelden koyabiliriz. Tekrar koyalım isterseniz. Şöyle bir kaydırmayı atladım. Bir sık iğne yaptım. Bir tane de yanına yaptım. 2. Şimdi bir model daha koyalım. Şöyle alta doğru inelim. Ya buradaki ilmekler şuradan sonra 6 tane 5 tane olduysa koyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle 2 tane koydum. Arkadan 2 taneyi atlıyorum. Şuna dikkat edeceksiniz. Şuraya geldiğinizde şu ikisiyle arasında 2 sık iğne olacak. Ona göre ayarlayacaksınız. 1, bakın 2 oldu mu? Oldu. Şimdi diğerine geçiyorum. Evet, bunda burgu yapmamıştım. Bunda yapmışım arkadaşlar. Hani bir burgu bir düz olsun gibi düşünmüşüm demek ki. Şöyle yine 1 2 sık iğne yaptım. Buraya geldik. Şöyle örelim. Trabzanlarımızı çıkaralım. Evet. Şimdi buradaki 3 sık iğneyi 2'ye düşüreceğiz arkadaşlar burada. Yani eski haline tekrar getireceğiz. Hadi bakalım başlayalım. 1 2 sık iğne yaptık. Sonra tığımın üzerine ip aldım. Şuraya geldim. Bakın şurayı çıkaracağız. Buradan hadi. Evet. 1 bakın. Aradan diğerini de evet. 2. Şimdi şuraya başlıyoruz. Bakın düzeltiyoruz. Şimdi her şeyi tekrar yerli yerine koyma sırası. Dediğim gibi şurada 3 sık iğne 2 sıra yapıyoruz zaten. Ondan sonra tekrar düzeltiyoruz. Evet. 2 taneyi atladım yine. Araya 1 2 sık iğnemizi koyalım. Örneği yeniden eski haline, şuradaki haline getiriyoruz. Bakın. Tekrar üzerine alıyoruz. Burada 1 ve 2. Şimdi şurada ne yapmışız? Bakın bu ikisi gelecek. Buradan da ikisini getireceğiz. Bu ikisinden sonra hemen araya hiç sık iğne yapmadan ipimizi alıyoruz tığımıza ve buraya geçiyoruz. Evet. 1 2 tekrar yanından bulalım. Bir, iki. Gördünüz mü? Şuradan zar zor ikisini de çıkardık. Bu ikisiyle buluşturduk. Tekrar arkada burada 1 2 3 4 hatta 5.'ye bat. Bir sık iğne, yanına bir tane daha, 2 tane sık iğne yap. Tekrar şu ikili trabzanları yapacağız. Aslında modeli 2 kez anlatmış oldum. 1 ve 2.
Şimdi buradaki 3'ü de 2'ye düşüreceğiz. Şuradan 2'yi atlayalım. 1 ve 2. Evet, sayılarımızı tekrar yerine oturttuk arkadaşlar. İki sık iğneden sonra tekrar buraya da bir model koyalım. Aynı şekilde 1 2. Hemen yanına bir daha 1 2. İki tane atladım. 1 2 3. Evet. Arka tarafa gittim, geldim. Şurada bakın, biraz önce koyduğumuz modeli burgu yaptım arkadaşlar. Şuraya normal ikili trabzanlarla devam ettim. Şimdi şuradakine geldik. Bunu burgu yapıyoruz. Sonra diğerinden. Evet, arkadan 2 taneyi atlayacağız. Bir sık iğne yaptım. Bir tane daha yapıyorum. 2 sık iğne. Şimdi şuradaki trabzanlarımızı normal örüyoruz. 1 2. Şu 2 tane atladım. Araya 2 sık iğne. 1 2 sık iğne yaptık. Bakın araya. Şimdi şurada bakın, burayı ne yapmışız? Vurmuşuz arkadaşlar. Burada yer değiştireceğiz. En başa döndük demiştim. Şöyle tığımızın üzerine alalım. Bakın, üçüncüden önce 1 2 3. Sonra yanındaki 1 2 3. Sonra tekrar şuraya dönüyoruz. En baştakini alıyoruz. 1 2 3. Evet. Hemen en son şu yanındaki 1 2 ve 3. Evet. Böyle arkadan 4 tane atlıyoruz. Bakın, 1 2 3 4. Araya 1 2 tane sık iğne yapıyoruz. Yine buradaki 2 trabzan örelim. Araya 2 tane sık iğne. 1 2. Arkasından burgu yapacağız buna. Evet, araya 2 sık iğne. Bunu normal 2 trabzan şeklinde. Bunu da burgu yapacağız. Buraya kadar gidelim. Tekrar sık iğnelerimizi örelim. Şurada tekrar görüşelim arkadaşlar.
Yine buraya kadar geldim. Bakın biraz önce burgu yapmıştık. Şimdi ikili trabzanlar çıkardım. Buradan da aynı şekilde hemen 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2. Sonra şu modelimize devam ediyoruz. Yine şu ikili trabzanları örelim. Araya 2 sık iğne, 1 2 tane sık iğne yaptık. Şimdi şuradan 4 tane ikili trabzan çıkaracağız arkadaşlar. Yine kazı çalışması yapmamız lazım. Buradan çıkarırken bayağı bir zorlanıyorum çünkü. Evet, şöyle birinciyi bulduk. Şöyle bir. Şu aradaki özellikle şu bakın. Evet, hadi. Evet, 2. Güzel. Şöyle. Üç. Ve 4. Toplam bakın 4 tane yine ikili trabzan çıkardık. Arkadan 4 tane atlıyoruz. Beşinciye bir, hemen yana bir daha 2 sık iğne yaptık araya. Şimdi tekrar burayı evet, hemen araya 2 tane sık iğnemizi yapalım. Şimdi artık ön kısım bitti arkadaşlar. Burada ön kısmı bitiriyoruz. Şuradan yine ikili trabzanlarımızı bulalım. Bakın şu 1 2 3 4 5 6 7. 7 olacak. Şu anda hani ön kısmı bitiriyorum değil mi? Yani şurada dörtlü trabzanlarımız açık şekilde olacak. Bu şekilde ön kısmı bekletip yan tarafa başlayacağız. Şimdi şuraya kadar bir gelelim. Evet, burada artık ön kısmını bırakacağız. Arka tarafa başlayacağız. Şimdi ben size şuradan bir sık iğne sırası vereyim arkadaşlar. Şurayı zaten bakın 4 diş yaptık. Burayı saymıyorum. Şuradan itibaren sayacağım size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet, burada artık ön kısmını bırakacağız. Arka tarafa başlayacağız. Şimdi ben size şuradan bir sık iğne sırası vereyim arkadaşlar. Şurayı zaten bakın 4 diş yaptık. Burayı saymıyorum. Şuradan itibaren sayacağım size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tam şuradan itibaren baktığınız zaman şuradan burası 15 diş. Ön kısmını ben bu şekilde bıraktım. Şimdi yan tarafa ve arka tarafa geçiyoruz. Bu sağ taraf elimdeki, sol taraf bu. Eğer ki siz sol tarafı yapıyorsanız şuradan şimdi başlayacağız yan tarafı yapmaya. Sizler sol tarafa geldiğinizde bakın burada 1, 2, 3, 4. 4 sık iğne ile arkadaşlar gelmişim. 4 sık iğne ile geldikten sonra buradan tekrar geri dönmüşüm ve şurayı bir örmüşüm. Bakın şuradaki kısmı bir örmüşüm. Sol taraflar için söylüyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diş. Yani 14 sıra örmüşüm. Çok fazla da artırmadım. Bakın dikkat ederseniz 4 ile başlamıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekle bitirmişim. Yani 3-4 tane eklemişim. Siz burayı artırmışım yani. Elinize göre ayarlarsınız. Eğer sol tarafı yapıyorsanız ilk önce burayı bir yapmanız gerekiyor. Burayı yaptıktan sonra bu tarafa geçip tekrar buradan şu alt kısmı yapmanız gerekiyor. Şimdi
sık iğne yaparak devam edelim. Her birisinden bakın sık iğneler alıyorum. Şöyle şurada 5 ilmek kalana kadar şuraya kadar sık iğne yapalım. Sık iğnemizi yaptık geldik. Şimdi bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek var. Diğerinde ben 4 tane ilmek bırakmışım. 1, 2, 3, 4. Ben şunu da öreceğim. Yalnız arkadaşlar burada size şunu söyleyeceğim. Ben fermuarı çok fazla bu taraftan koyduğumu düşündüm ve giyerken de şurası biraz böyle çekti. Dolayısıyla size bir fikir olsun, siz karar verin. Bence burada 4 tane ilmek değil de siz 6 tane 7 tane ilmek bırakabilirsiniz. Biraz fermuarınızı şu şekilde kaydırın. 2 ilmek kadar ya da 3 ilmek kadar kaydırırsanız kullanımı da daha rahat olacaktır. Çünkü kapatırken birazcık şu taraf çekiyor. Dolayısıyla ben ilkinde 4 ilmek bıraktığım için şimdi de burada 4 tane ilmek bırakıyorum. Ama size tavsiyem 6 ya da 7 ilmek bırakın. Biraz fermuarı şu tarafa doğru kaydırmış olun. Buraya kadar sık iğne ile geldim. Şimdi burada kenarda birleştirme yapacağız. 2 tane kaydırmayla şu anda birleştirdim bakın. Yalnız her zaman burada 2 yapacağız diye bir şey yok arkadaşlar şurayı bağlarken. Neden? Şimdi şuradaki püf noktayı da bir verelim. Bakın burada şöyle bir yapayım. Bizim nereye kadar birleştirme yerimiz var? Şuraya bakarsanız bakın şuradaki 1, 2, 3. trabzanlarımıza kadar. Çünkü buradan itibaren ön başlayacak. Dolayısıyla tam buraya dayanma noktasına kadar ayarlamamız lazım. Mesela kaç diş yapmışım ben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dişi bitirdiğimiz zaman yani 14 sırayı bitirdiğimiz zaman burayı geçmeyecek. Bakın ekleme. Çünkü burası buradan devam ediyor. Kesinti yok burada. Buraya kadar bunun yanındaki şu trabzana sık iğneye kadar bizim vaktimiz var. Dolayısıyla buralardaki eklemeleri yaparken 2 ya da 1, 2 ya da 1 şeklinde buraya göre şuraya gelecek şekilde ayarlamanız gerekiyor. Yani neresi oluyor? Şuraya. Şuraya geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şuraya kadar 2, 1, 2, 1 ayarlayın. Belki 2, 2 de yapmanız gerekebilir. Elinize göre ayarlayın onu. Şimdi ne yapacağız? Tekrar şu öndeki pirinç modelimizi koyacağız arkadaşlar. Evet hemen şuradan bakın alta kadar indim ilk sırada. Şöyle uzun uzun şu şekilde sardım. Bir sardım, bir tepesinden normal sık iğne ördüm. Şöyle aşağı indim, bir sardım. Yanına normal sık iğne yapalım. Yine aşağı iniyoruz. Bir sardım. Yanına normal sık iğne. Şurada 4 ilmek kalana kadar bu şekilde yapalım arkadaşlar. Bakın buraya kadar pirinç modelini getirdim. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 ilmek var. 1, 2, 3, 4. Şimdi ben 4 sık iğnemi yaptım. Buradan dönüyorum. Burada hemen tekrar şöyle dibinden tekrar şuraya kadar sık iğne yapalım. Ondan sonra tekrar görüşelim. Yine sık iğnelerle buraya kadar geldim. Şimdi bir kere daha şurada birleştirmeyi göstereyim arkadaşlar. Şöyle 1,
2 kaydırmayla birleştirdim. Tekrar ediyorum. Elinize göre burada 2 ya da 1 kaydırma yapacağınızı şuraya göre ayarlayın. Sürekli 2 yaparsak burayı geçmek zorunda kalabiliriz. Şimdi burada hemen yine sarmayla başlayalım. Şöyle sardığımız yerin tepesine sık iğne yapacağız. Tekrar araya şuraya sarma yapalım. Yine sardığımız yerin tepesine sık iğne yapalım. Bu şekilde olacak. Hep aralara yapacağız. Evet, daha fazla göstermeme gerek yok. Ben sayı vereceğim size. Bu şekilde bakın, kenar unutmayın, 4 tanesini bırakacaksınız. Yani pirinç yapmayacaksınız. Bu 4 tanesi fermuar için sık iğne olarak yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 diş, 14 sıra yapalım. Ondan sonra tekrar görüşelim. 1 2 3 4 5 6 7 diş. İpimizi koparmayalım arkadaşlar. Çünkü buradan tekrar öreceğiz. Bu ip burada kalsın. Tekrar iplerinizin ya içinden çıkarın ya da ekstra ipiniz olsun. Onunla şu kısmı örelim. Şimdi ben iplerin içerisinden çıkaracağım ve şu kısmı ördükten sonra burayı devam ettireceğiz. Bakın hemen şuradan giriyorum. Şöyle ayağa dokunmasın diye düğüm de yapmadım da. Şöyle bir tane sık iğne yaptım. Şöyle ipimizi de içeriden örelim. İki, 3 oldu. Bu 3. ilmeğimiz. Şu da 4. ilmeğimiz. Şöyle 4 başladığımla birlikte 1 2 3 şöyle şu şekilde bakın, 1 2 3 4 ilmek oldu. Hemen şöyle kenardan şuradan bir ve 2 kaydırmayla buraya bağladım. Şimdi yine dönerken bir tanesini atladım. Bir, iki, üç, 4 ve 5. Şöyle hemen dibine batıyoruz yine. 1 2 bu tarafta 3 tane yaptım. Şurada 4 sık iğne yapmıştık ya, çok fazla ilmek yok diye 3 sık iğne yaptım arkadaşlar. 3 tane ördüm. Dördüncüyü alttan sarma yapalım. Şu şekilde. Evet. Bir tane daha ördükten sonra kenarına bağlayalım. Evet, bu
Bu sefer şöyle yine bir, iki, dediğim gibi 2 1 şeklinde ayarlayayım. Ben şu diğer tarafta zannedersem 2 defa bir bağlayıp döndüm arkadaşlar. Şuraya göre ayarlayacağız. Bakın şuraya kadar vaktimiz var. Ve toplam ne kadar yapacağız? Bir bakalım. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diş olacak. Aynı buradaki gibi. Burası da 7 diş olacak. Burayı da bu şekilde yapalım. Bakın burayı şuradaki forma uygun şekilde yine sarmalarınızı koymaya çalışın. Toplam 7 diş örelim gelelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, toplam 7. dişteyiz ve bakın geldiğim yere burada da neredeyse 3-4 defa bir kez bağladım. Şu şekilde burada kalması lazım çünkü burası yukarı çıkacak. Şöyle burada bir zincir çekiyorum ve ipi koparıyorum. Sol tarafı yapacağınız zaman bu sol. İlk etapta burayı örersiniz. Ne kadar ilmekle başlamak istiyorsanız 4 veya 5-6 neyse. Burayı bir örersiniz 7 diş. Ondan sonra hemen yanından biraz önce yaptığımız gibi başlarsınız. Bu sefer bu tarafa buraya kadar git gel git gel bu şekilde buraya kadar gelirsiniz. Daha sonra da arkadaşlar tekrar şu anda yapacağımız gibi hepsini birleştirip üstünü çıkarsınız. Şimdi arkadaşlar buradan başlıyoruz ve buraya kadar sık iğne yapacağız. Tek yapacağımız şey bu. Bakın bu şekilde şuraya kadar örelim. Buraya kadar sık iğne ördüm. Şimdi bakın şu ön tarafı da artık birleştiriyoruz şöyle. Bakın tam köşede sık iğneyi ördüm farkındaysanız. Çünkü şurayı devam ettireceğiz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi tüm çevresi bakın burada birleştirdik. Buraya kadar sık iğnemizi yaptık. Şimdi buraya dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi model koymaya başlayacağız çünkü. Hemen şöyle birinciden yine girdim. İki,
3. 3 tane yaptıktan sonra şurayı yapıyoruz. Bakın şu anda. Şurayı yapacağız bakın şimdi. Şu modeli koyacağız şuraya. Bakın şuradan başlıyoruz. Şöyle alta iniyorum. Bir, iki tane ikili trabzan yapacağız yan yana. Şöyle arkadan iki tane atlıyoruz. Araya bir, iki sık iğne yapacağız. Ve 2. Şimdi bakın burayı şimdi burada devam ettireceğiz. Bu önden geleni devam ettireceğiz. 2 tane koyduk. Araya 2 sık iğne yaptık. Şimdi tığımın üzerine alıyorum. Bakın burada ki trabzanımız tam burgu yapılmak üzere bırakılmış. Ve burgu yapıyoruz arkadaşlar. Önce şunu alıyoruz. 1 2 3 sonra şunu alıyoruz. Yine 1 2 ve 3. Tekrar arada burada 2 tane sık iğnemiz olacak. 1 2. Şimdi öndeki modele artık devam ediyoruz. Evet, şuraya bir model koyduk. Şunu da devam ettiriyoruz. Tamam. Şu an zaten bir tane koyacağız şu yan tarafa. İp alalım tığımızın üzerine. İkili trabzanlarımızı normal bir şekilde yine örmeye devam edelim. 1 2. Evet, yine 2 atlıyoruz. Üçüncüye batıyoruz. Araya 2 sık iğne, 1 2 tane sık iğne yaptık. Şimdi şuraya vurgu yapacağız. Bakın şurası. Şöyle 1 2 üçüncüden alıyoruz. 1 2 3. Hemen yanına tekrar 1 2 ve 3. Bu sefer en baştakine gidiyoruz. 1 Evet, tekrar üzerine aldım. Bu sefer araya giriyorum. 1 2 3. Evet. Bunu burgu yaptık. 1 2 3 4 atlıyoruz. 5.'ye batıyoruz. Şöyle 1 2 3 4 atladık. 5.'ye battık. Bir sık iğne yaptık. Hemen bir daha 2 tane sık iğnemizi yaptık yanına. Şimdi şöyle ikili trabzanımızı yapıyoruz. Araya yine 2 tane sık iğne koyacağız. 1 2. Bakın yine şuradaki burguyu devam ettirmemiz lazım. Şöyle üç, tekrar ötekinden de alalım. 1 2 3. Şimdi arada 2 tane bırakacağız. Şöyle arkada 2 tane köşede bırakalım arkadaşlar. Ve şöyle bağlayalım. 1
sık iğne, hemen yanına bir daha 2 sık iğne. Şimdi ne yapacağız bakın. Şimdi elinizdeki ilmek sayılarına göre bu sırada bu burgularımızı koyacağız. Şuradan itibaren bakarsanız şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Toplam 10 tane daha koyacağız. Burada arada 2 sık iğnemizi yapmıştık. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bir alta iniyoruz hemen. İkili trabzanlara başlıyoruz. Şöyle bakın. Şu şekilde giriyorum. Bir ikili trabzan yaptım. Hemen yanına bir daha yapıyoruz. Evet, o burgularımızın temellerini artık bu sırada giderken atıyoruz. Bakın 2 tane yaptım. Araya 2 tane sık iğne. 1 2. Tekrar siz arkadaşlar burada kaç tane model olacağı, yani sizin elinizdeki numaraya göre, sizin ilmeklerinize göre değişir. Siz illaki benim sayımla aynı yapmayın. Bu 39 numara zaten. Modellerinizi, ilmeklerinizi elinizdeki tabana göre ayarlarsınız. Ben mantığını gösteriyorum. Evet, bu şekilde bakın araya 2 sık iğne, şöyle aşağıya inip bir trabzan, hemen yanından bir daha 2 2. Bu modellerimizin temellerini de attık. İlerleyeceğiz şimdi. Şurada 4 ilmek kalana kadar modelimizi koyalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Benimki 10 tane olacaktı. Sizler sadece birinci ile ikincinin sayılarına eşit yapacaksınız arkadaşlar. Yani benimkiyle eşit olmayacak. Sizin kendi, eğer 39 numara taban, aynı taban ve aynı ip tığ kullanıyorsanız benimle aynı sayılar olabilir. Ama diğer türlü kendinize göre ayarlayacaksınız. Evet, şimdi 9.'yu yaptık. Arkadan 2 tane iğne atladım. 1 ve 2. Şimdi bakın 10.'yu yapıyorum. 10. ve sonuncu 10. arkadaşlar. Arada 2 tane ilmeği kestim. Kesmeyi de şöyle yaparsınız. Hani bu ikili trabzanı yapınca 2 tane atlıyoruz ya. 3 tane atlarsanız kesilmiş olur arkadaşlar. Ben tam 10 taneyi yerleştirmek için 2 ilmek fazlaymış. Öyle yaptım. Mesela şurada 2 yaptım. Arkadan 2 değil 3 atladım mesela. O şekilde ayarlayabilirsiniz. Eksik kalırsa da arkadan 2 yerine 1 atlarsınız. Orada bir artırma yapmış olursunuz. Evet, şimdi buradaki 4 ilmeğimizi yine örelim. 1 2 3 ve 4. Evet, şimdi dönüp sık iğne öreceğiz. Bu tarafta sadece sık iğne yapıyorduk. Hatırlarsanız iç kısımlarda, Allah'tan öyle, bir de iç kısımda model koysak iyice anamız ağlayacak. Evet, şimdi bu şekilde şuraya kadar yapalım. Şurada arkadaşlar burgu yaptığımız yerde ilmekler biraz böyle karışıyor gibi oluyor ya. Dönüşte böyle o 4 taneyi mutlaka bulup örün. Yoksa orada ilmek azaltma artırma yapmış olursunuz. Tam şuradan bahsediyorum, bakın şu döndürdüğümüz yerden. Çıkarın, 4 taneyi bularak güzelce örün böyle bu taraftan giderken. Şimdi dönelim. Tekrar buraya modelimize kadar sık iğnelerimizi örelim.
3 tane sık iğneden sonra koymuştum. Şimdi burada vurgu yapacağız bakın. Burada bunu 1 2 3 tekrar diğer tarafa 1 2 3. Evet, vurguyu yaptık. Yine arkadan 2 taneye atlıyorsunuz. Şöyle bakın. Araya artık ölçülerimiz belli. Araya 2 sık iğne sürekli. 1 2. Model hep aynı şekilde devam edecek. Artık bundan sonra artırma ve eksiltme yok. Evet, şurada biraz önce burgu yaptığımız yerden 2 tane trabzan çıkaracağız şimdi. Şu 1, şu da 2. Şöyle arkadan yine 2 atladım. Araya 1 2 tane. Evet, şimdi 2 sık iğne yaptık ama burada yine 3 sık iğneye çıkarma yerine geldik arkadaşlar. Şuradaki ilmekler çünkü birbirine yakınlaşacak. 2 yaptık. 3 yapıyoruz. 3 tane sık iğne yapıyoruz burada. Tekrar bunu alıyoruz. 1 2 hemen yanındakini alıyoruz. 1 2. Şimdi tığımızın üzerine alıp bu sefer şuradan 2 taneyi çıkaracağız. Bu taraftan 2 taneyi çıkaracağız. Bir, iki. Tekrar bir yanından şöyle bir, iki. Bakın bu şekilde bu ikisini birleştirdik. Arkadan 4 tane atlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Şöyle 1, 2, 3, 4 atladık. Beşinciye bir sık iğne. Yanına bir tane daha sık iğne. 2. Evet. Şurayı birleştirmiş olduk. Şimdi ne yapıyorduk? Buradan yine şu ikisini alıyoruz arkadaşlar. Bir. Hemen yanından bir daha. 2 tanesini aldık. Bir de ne yapacaktık? Şurayı getireceğiz. Şöyle yaklaştıralım. 1 ve 2. Evet, burayı bu şekilde yaptık bakın. Daha sonra burada şuradan sayın içeriden. 1 2 3 4. Beşinciye şöyle 4 tane atlayacağız. 1 2 3 4. Beşinciye batıyoruz. Bu tarafta da şimdi 3 sık iğne olacak. 1 2 3. Şimdi sevgili arkadaşlarım bakın şu ön kısmı atladık geçtik. Şimdi şuralarda bunları burgu yapacağız. Onu da bir göstereyim. Ondan sonra bundan sonrasında sadece şu ön tarafı göstereyim. Hatta şurayı kapattıktan sonra sonuncuyu da kendimiz yapalım. Video çok aşırı uzadı çünkü. Gerekli yok. Tekrar açar bakarsınız. Evet 3 tane sık iğneyi yaptıktan sonra tığımın üzerine aldım. Buradan yine şey çıkaracağız. Trabzan. Evet. Yine arkadan 2 tane atlayalım.
Arada 2 sık iğnemiz olacak. 1 2. Şimdi şurada bir tanesini göstereyim yine. Şunu vurgu yapalım. Vurgu yaparken üçlü trabzan yapıyorduk hatırlarsanız. Şöyle 1 2 ve 3. Arkadan 2 tane atlıyoruz. Araya 2 tane sık iğne. 1 ve 2. Şimdi arkadaşlar hepsini bu şekilde vurgu yapacağız. Böyle tüm modelleri vurgu yapalım. Şurada sık iğnemizi örelim. Sonra tekrar buraya gelelim. Normal sık iğneyle tekrar yapalım. Buraya sık iğneyle gelelim. Şimdi döndüm geldim. Komple sık iğnemi ördüm arkadaşlar. Evet, burada yine bu sırada vurgu yapmıştık. Şimdi ikili trabzanlar çıkaracağız. Bakın buralarda da aynı şekilde. Şurayı da vurgu yapacağız. Bakın şuraların şeyi buraya uymuyor. Yine döndük. Burada 4 tane 3 tane sık iğnemizi ördük. Burada biraz önce vurgu yapmıştık. Şimdi trabzan çıkaracağız buralardan. Vurgudan sonra trabzan çıkarmak zor oluyor. Biraz da sert örüyoruz tabi. Alize Diva da zaten arkadaşlar esnemeyen bir ip. Böyle sert bir ip yani aslında. Sert ördüğün zaman sert oldu bakın mesela bu. Evet. Döndük. Yine 2 tane atlıyorum. 1 araya 2 tane sık iğne olacak. Ölçümüz belli zaten. Şimdi burada bunu vurgu yapacağız. Biraz önce buralar 3 sık iğne örmüştük. Şimdi yine 3 sık iğne olarak devam edeceğiz bu sırada. Toplam 2 sıra zaten 3 sık iğne olarak devam edip sonra bir sonraki sırada tekrar düzenleyeceğiz. Şimdi 1 2 ve 3. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın şimdi bu ikisini vurgu yapacağız. Yer değiştireceğiz. Buraya gelelim. 1 2 3. Tekrar yanına 1 2 3. Tekrar dönüyoruz. Şu en baştakini alıyoruz. Şöyle şunu. Arkadaşlar ben bunu bir kucağımda öreyim. 1 2 3. Evet, ördüm. Teşekkür ederim izin verdiğiniz için. Tekrar üzerine aldım. Hemen bakın bu sefer yanından 1 2 ve 3. Evet, burada da bakın yer değiştirdik. Yine arkadan 4 tane atlamayı unutmayın. 1 2 3 4 tane atlıyoruz. 5.'ye bir sık iğne, hemen yanına bir daha sık iğne yapıyoruz. Evet. Şimdi aynı işlemi burada gerçekleştiriyoruz. Aldım. Üçüncüden bağladık. 1 2 3. Tekrar yanındaki 1 2 3. Evet, örneği unutmamışım arkadaşlar. Ben 3-4 ay geçti ama şu örneği unutmamışım. Ama inşallah size açık seçik anlatabilmişimdir.
Yani anlatırken çok zorlandım. Uzun süredir de çekim yapmayınca biraz böyle masada da kolum daha çok ağrıyor. Evet, şöyle çok mızmızlandım. Hemen başlıyorum. En başa giriyoruz. 1 2 3. Hemen bir yanına giriyoruz. 1 2 ve 3. Yine bakın burada ikisinin yerini değiştirdik. Arkadan 4 tane atlayacağız. 1 2 3 4. 5.'ye giriyoruz. Bir sık iğne. Yanına bir daha 2. Bir tane daha örüyoruz. 3 sık iğne arkadaşlar. Evet. 3 burada. 3 de burada yaptık. Şimdi şurayı burgu yapacağız. Şu diğerlerinden de ikili trabzan çıkaracağız. Yapalım. Tekrar sık iğnemizi de örelim. Burada tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, gittim ve tekrar döndüm. Burada burgumu yaptım. Burada da ikili trabzanlarımı çıkardım. Şimdi şurada bu sıra önemli. Niye? 3 tane sık iğneleri burada ikiye düşüreceğiz. Her şeyi burada yerli yerine koyacağız. Yani şuradan başladığımız başlangıç yerine gelmiş olacağız şu anda. Evet, şimdi 2 tane arkadan atladım. 2 tane sık iğne yaptım. Tığımın üzerine alıyorum. Bakın, şunları yeniden oluşturacağız. Buradan tekrar bu 2 taneyi çıkaracağız. 1, hemen yanından bir daha. Ve 2. Bakın, 2 tane çıktı. Arkadan 2 atla. Araya 2 sık iğne yapıyoruz. 1 2. Şimdi tekrar burayı alıyoruz. 1, yanındaki tekrar 2. Bakın, şurada 4 tane trabzanla başlamıştık ya. Şimdi buraya 2 trabzan, 2 de buradan getireceğiz. O 4 taneyi, yani başlangıcı, diğer modelin başlangıcını yapıyoruz. Kuruyoruz aslında şu anda. Şimdi tekrar aldım. Bu sefer buradan. İki. Bakın, yan yana yaklaştırıyorum. Bir de şuradan çıkarabilirsek. Evet. Gördünüz mü? Her şeyi şimdi baştaki haline döndürüyoruz. Evet, arkada 1 2 3 4 atla 5.'ye 1, yanına bir daha 2 sık iğne yaptık. Tekrar burada bu ikili trabzanlarımızı yapalım. 1, yanındaki ve 2. Şimdi 2 tane atlıyoruz buradan, arkadan. 1 2 tane sık iğnemi yaptım. Bakın, 3 sık iğneleri bu sırada 2'ye indirdik. Tekrar ediyorum. En baştaki modelin başlangıç noktasındayız. Şimdi bundan sonra diğer modelimiz başlamış olacak. Şu 3 taneyi bakın hiç kesintisiz beraber yaptık. Ben burada toplamda 1 2 3 4 5 yaptım. Bakın, tam vurduktan sonra bitirdim arkadaşlar. Şurada yan tarafa bakalım. Şunların sayısı 1 2 3 4 5 6 7. Bunlar da 7.
Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 diş. Bakın şurası 14 diş. Şuradaki modeller 7 tane. Bu şekilde aynen gösterdiğim gibi yapalım ve gelelim. Sizler şuradaki iki motifi kendiniz yapacaksınız. Şu 3 taneyi beraber yaptık. Size bunu ödev vermiş olayım arkadaşlar. Bu 2 taneyi bence yaparsınız. Buraya kadar benimle yaptıysanız şayet burayı da kendiniz yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Eğer hani yapamayacak olursanız tekrar bir tanesinin başlangıcına, yani şurada başladığımız yere gelirseniz, videoyu tekrardan alırsanız arkadaşlar zaten aynı şeyi anlatıyor olacağım. Dolayısıyla bakın şu anda diğer modelin başlangıç noktasındayız. Yani başladığımız yerdeyiz aslında. Bundan sonrasını sizin yapacağınızı düşünüyorum. Affınıza sığınıyorum. Hadi bakalım yapalım. Ondan sonra tekrar hem fermuar dikiminde hem de yapıştırma kısmında tekrar görüşelim. Bakın sizi bıraktıktan sonra iki model daha yaptım bu şekilde. Şöyle kenarına bakarsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane şuradaki burgudan olacak. Ve toplamda buradan burası 15 santim. En son bakın yine sık iğne ile geldim buraya kadar. Şimdi bir sıra burayı sarma yapacağız. Şöyle yaklaştırayım. Hemen sık iğnemizin altından giriyoruz. Ve bu şekilde komple tamamını sarıyoruz. Ve daha sonrasında fermuar ve iç cebini de yaptıktan sonra yapıştırmayı yapıyoruz ve botumuz bitmiş oluyor. Evet, şimdi şuraya kadar sarmayı yapalım. Ondan sonra ipimizi koparalım. Bakın toplamda şuradan sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane model. Şöyle önden baktığınızda da 1, 2, 3, 4, 5.'yi bakın burgusunu yapmış, bitirmişim. Şimdi buranın fermuarı var. Fermuarı nasıl kestiğimi ve nasıl diktiğimi göstermeye çalışacağım. Evet, şurası da leke olmuş bu arada. Bunun öncesinde bakın şu içerisine yaptığımız cep var arkadaşlar. Şu fermuar ayağı acıtmasın diye şöyle şu şekilde bakın burayı kapatmak için yaptığımız cep var. Bunu bir yapalım. Arkasından da beraber fermuarını dikelim. Topuk kısmına gelen yerde, yani bu tarafta arkadan ilmekleri çıkararak başlayacağız. Şöyle şurada bırakmış olduğumuz ilmeklerin bu tarafından. Şuraya bakayım bir. Evet, orada fermuar dikiş yeri olması gerekiyor. Bakın şöyle ince bir tığ aldım elime. 5 numara mı bu? Evet. 5 numara 1.50 milim. Şimdi tek kat arkadaşlar bu arada. O iç cep kısmını tek kat yaptım. 1, 2, 3. Şöyle neredeyse 2 santim falan. Bakın aşağıdan başlıyorum. Şuradan önce yan yana bir sıra sık iğne çıkaralım. Sonra üzerine ikili trabzanlarla hızlı bir şekilde cep kısmını tamamlarız. Giderken şöyle ipi de arada yürütün. Bakın şöyle. Aynı hizada şimdi alta kadar
ilmekleri çıkaralım. Bu cep kısmını mutlaka tek kat yapalım arkadaşlar. 2 kat olmaz. Çok çok kaba olur, rahatsız eder ve hiç gerek yok. Ben zaten hani fermuar değmesin diye bunu ekstra yapıyorum. Evet, kameranın altında biraz çıkarmak güç oluyor. Şimdi bence bura anlaşıldı. Bakın aynı hizada şöyle şu alt kısma kadar, yani şuraya kadar, bakın şuraya kadar, ayırdığımız yere kadar çıkarmaya çalışacağım. Sizler de çıkarın arkadaşlar. Bu şekilde alta kadar yapalım. Evet arkadaşlarım, bakın şu alta kadar inebildiğim yere kadar, alttaki sarmaya kadar neredeyse indim. Evet, bu aşama biraz zorlayabiliyor ama kamera altında zor oluyor arkadaşlar. Kucağınıza alır yaparsınız. Şimdi burada ikili trabzanlar yapacağız. Buranın üzerine ikili trabzanlar yapacağız. Ben yine şurayı elimde, hani kucağıma alıp yapmam lazım şu iç kısmı. Ben başlayayım, şuraya geldiğimde göstereyim size tekrar. Şu zor kısmı kucağımda yaptım. 2 zincir çektim. İkili trabzanlara başladım. Hemen şöyle bakın. Her yapmış olduğumuz sık iğneden ikili trabzanlar çıkaralım. Şimdi ben burayı hep ikili trabzan şeklinde örüp bu cep kısmını bitirdim. Bu kolayca biten bir şey. Şöyle bakın arkadaşlar, başladığım yere kadar ikili trabzan yaptım. Şimdi burada şu fazla mı olmuş? Fazla olmuş, gerek yok. Tekrar 1 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Dönüyorum ve tekrar her birisinin üzerine ikili trabzanlar yaparak devam ediyorum. Peki kaç sıra bu şekilde gidiş geliş yapacağız? Bir sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En sonunda bir sık iğne geçeceğiz. Toplamda sık iğne ile 10 oluyor arkadaşlar. 9 sıra ikili trabzanla gidiş geliş yapalım. En son sık iğneyi de beraber yapalım. Ondan sonra bu cep kısmını bitirelim. Şu anda 9. sırayı örüyorum. En sonunda çevresinden sık iğne geçeceğiz. Şöyle bir zincir. Bakın şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toplam 9 sırada ben bitirdim. Yine siz kendinize göre de ayarlarsınız arkadaşlar. Sık iğneleri yapmaya. Her bir ikili trabzanın içerisine ikişer tane yapalım. Yine elinize göre ayarlayın. Şöyle. Köşede aynı yere 2 tane batın ve dönün. Şimdi tekrar bakın alt kısma kadar ve alt kısımda da şuraya kadar tek tek hepsini sık iğne ile çevirelim. Yine köşeye kadar sık iğne ile geldim. Köşede de aynı şekilde dönerken aynı yere 2 tane batın. Rahatlıkla dönersiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi bu kısım biraz zor olacağı için kucağımda devam edeceğim. Şuraya kadar sık iğne yapıp koparacağım. Burada ipi güzelce şöyle şuradan itibaren bakın şöyle şuraya iterek ipi çekip oraya şunu sabitleyebilirsiniz. Bak şu şekilde.
burada ipi sağlamlayıp kaybedebilirsiniz arkadaşlar. Hatta yapıştırmadık daha, bakın aşağıya bile indirebiliriz. Hatta öyle yapacağım ben. Şöyle aşağı indireceğim. Aralardan indirdim. Şuraya yapıştırıvereceğiz. Ve güzel bir şekilde burayı böyle sabitlemiş olduk. Şimdi cep kısmını hallettiğimize göre fermuar dikimine geçebiliriz. Bakın arkadaşlar, ilk yaptığımı şuradan, şu siyah kısımdan ölçeceğim. Evet, 14 santim gibi tutup da şöyle 14 santim, birincisi 14 santimmiş, bu da 14 santim diye şu şekilde bir işaret koyalım. Evet, tam karşısına da bir şöyle işaret koyalım. Şimdi nasıl kestim? Yine ben ördüğüm yere de bir ölçeyim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Örgü bu neticede. Şu siyah kısmı tam buraya bitişecek şekilde ayarlayalım. Burada bir şöyle tutturalım arkadaşlar. Bir iğne yardımıyla. Evet. Şöyle tutturdum. Bak, burayı tutturduktan sonra şöyle güzel bir şekilde gerdirerek, şöyle bakın, iğnelerle tutturdum ben. Ve hemen şöyle kenarından, bakın hiç görünmeyecek şekilde şöyle hafif şöyle güzelce önce böyle ayarlamanızı yapın. Fermuarınızı ondan sonra kesin. Çünkü bu örgü neticede tam şöyle hani dengeleyerek, çeke çeke, iğneleyerek arkadaşlar. Ondan sonra kesersiniz. Bakın, diğerini ben şurada bıraktım. Yani sarmada bıraktım. Bunda da şimdi aynı şeyi yapacağım. Bu tarafını da ayarlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın, karşı tarafı da aynı şekilde monteledim. Şimdi dikerken de biraz daha düzenleyeceğim. Şöyle şu kenar çok fazla gözükmeyecek şekilde, şunun gibi, şurası gibi dikersek bana daha güzel olur gibi geliyor. Evet, şimdi buradan yine aynı iple diktim. Tek katıyla şöyle bununla bir iğneye takacağız. Tam böyle düzgün koyduğunuzdan eminseniz şuradan başlar, bu şekilde gider. Tekrar bir daha gelirsiniz. Ama şöyle de yapabilirsiniz. Hani şurayı gerdire gerdire dikmek için, şurayı daha kesmedik, tam olarak ayarlayabilmek için şuradan başlarız. Şöyle, evet, bir başlangıç yaptım buradan. Şurayı bir monte yapalım arkadaşlar, monteleyelim. İlk önce evet, şurayı buraya bir sabitleyeceğim ilk önce. Şöyle içeriden dışarıdan alarak şuradaki iğneyi çıkaracağım. Diktikçe iğneleri çıkardım. Ben o şekilde yaptım. İçerideki cebi geriye doğru atın. Bu işlemleri yaparken dikmeyin yanlışlıkla. Bakın, ben şöyle şu tarafa doğru, geriye doğru attım.
burayı bir tutturdum. Bakın burayı tutturduktan sonra şuradaki iğneyi çıkaracağım mesela. Böyle bunu çıkardım. Şunu mesela çıkarın. Burayı bir ayarlayarak, hani direkt iğneyle koyduğumuz şekilde de bırakmayın. Bakın hafiften bir şöyle geri çekilmesi lazım. Şöyle. Şöyle hafif bir geri çekilmesi lazım. Şöyle büyük büyük isterseniz dikebilirsiniz. Şöyle. Ama anlaşıldı inşallah. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle bir büyük büyük dikip iğnelerden bir kurtulalım arkadaşlar. Evet, böyle büyük büyük diktikçe iğneleri çıkarırsınız. Daha sonrasında bir de ince dikiş yaparsınız. Şöyle bakın, şunu alalım. Evet, şimdi bu kalın dikişi ince ince tekrar dikeceğim. Karşı tarafta da büyük büyük dikip ondan sonra ince dikişini yapalım. Sonra şurayı kesme işini göstereyim ben size. Asıl püf noktası burası. Tekrar burayı da aynı şekilde yapacağım. Sonra burayı keserken görüşelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, şöyle genel olarak tutturduktan sonra açıp ince dikişinizi yine yapabilirsiniz. Şöyle çift iki kez buradan, iki kez de buradan diktiğiniz zaman zaten yeterli olacaktır. Diktiğim ipi şuradan da şöyle geçirdim. Şuraya alta yapıştıracağım arkadaşlar. Şimdi bakalım çalışıyor mu fermuarımız düzgün bir şekilde. Gördünüz mü? Peki burayı ne yapacağız? Şöyle yaptım arkadaşlar ben. Bakın şöyle bir göstereyim. Hemen şu sarmanın altına gelecek şekilde kestim. Şuraları yaktım. Şu en baştaki bakın çentiklerin içerisine de filoş iple dikiş yaptım. Bir oraya bir oraya, daha sonrasında da çakmakla yaktım. Hemen isterseniz onu da beraber yapalım. Arkadaşlar aynı hizada olmasına dikkat edelim. Evet, burayı da kestim. Şöyle bir iğne, bak yakın bir filoş ip rengi. Filoş ipiniz yoksa aynı Alize Divan'ın tek katıyla da yapabilirsiniz arkadaşlar.
Bakın bunu böyle yaptıktan sonra şurayı sağlamlayacağız tabii ki. Tekrar içinde sağlamlayın arkadaşlar. Şurayı. Şimdi onu göstermeme gerek yok. Şunun üzerine, şuraya yaptığımız şeyin üzerine şu şekilde yaktım. Şöyle sertleştirdim. Hani ileride çıkarsa vesaire tekrar da yapılabilir. Bakın bu şekilde yaparak burayı buraya yapıştırdım. Dediğim gibi amacımız ne? Bu buradan çıkmasın. Bakın burada bunu sabitledi. Şunu ben yapalı neredeyse 4 ay oldu. Bakın 4 aydır rahatlıkla arkadaşlar fermuar yani hiçbir şekilde çıkmıyor. Bu şekilde yapabiliriz. Evet, şimdi ben diğer tarafı da yapacağım. Mantığını gösterdim size. Evet, fermuarımızı da bu şekilde hallettikten sonra şimdi yapıştırmaya geçelim. Bakın şurada diktiğiniz ipi de şöyle aşağıya doğru birazcık kenardan indirin. Şöyle yakıp yapıştırıverin arkadaşlar. Diktiğiniz ipleri şuradakileri. İlk önce tabanımızı iyice zımpara yapalım arkadaşlar. Şu şekilde her yerine gelecek şekilde şöyle kenarlarına falan zımparalayalım. Ben bunu yaptım aslında. Sadece göstermek için size şu anda yapıyorum. Çünkü bunu yaptıktan sonra güzelce nemli bir bezle veyahut da ıslak mendille silip kurutmanız gerekiyor. Evet, şurada kenardaki ilmeklere gelecek şekilde arkadaşlar. Burası çünkü tabanın içerisine girecek ya. Tabanın içine girebilecek olan bölüme ilmeklerin üzerine dahi bakın her yere sürdüm. Şimdi bu şekilde en az bir 1 saat 2 saat kurutalım. Yani ne kadar çok kurutursanız o kadar iyi ama en az 1-2 saat beklesin. Daha sonrasında ısıtıp yapıştırma yapacağız. Evet, videomuz bitti. Üzerine arkadaşlar ağırlık koymadım. Kendim hem ayağımla hem elimle baskı uygulayarak yapıştırdım. Ağırlık koyduğumda şu üstte iz olmasından korktum açıkçası. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Ben bunu hediye yaptım. Daha önce de bu şekilde deneme yapmıştım. Bir sıkıntı da olmadı ayrıca, onu da söyleyeyim. Ama yine de sipariş yapacaksanız siz daha temkinli olabilirsiniz. Videonun başında söylemiştim. Tekrar söyleyeceğim. Evet arkadaşlarım, sizler de videonun içerisinde gördünüz ne kadar meşakkatli olduğunu. Sizlerden ricam lütfen yaptığınız zaman modelin sahibine belirtmeyi, etiket yapmayı, YouTube kanalının ismini yazmayı unutmayın. Hikayelerinizde de etiketleyerek, açıklama yaparak yazarsanız ben de kendi hikayemde paylaşıyorum. Hem sizlerin reklamını yapmış oluyorum. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.